Işıldağı yakın diye buyurdu çavuş. Askerlerden biri orada duran aracın platformuna çıktı. Birkaç saniye sonra göz kamaştıran bir ışık kapıyı ve binanın ön yüzünü aydınlattı. Kimse yok orada, Sadak dedi çavuş ve ona benzer bir başka güzel söz daha söyleyecekti ki şiddetli ışıkta kapının altında koyu bir lekenin yayıldığını fark etti. Onu bir güzel haklamışsın dedi. Sonra aldığı kesim buyrukları anımsayarak bağırdı. Geri çekilin, bulaşıcıdır. Askerler korku içine geri çekildiler ama kaldırım taşların arasına yavaş yavaş yayılan bir diye bakmayı sürdürdüler. Herif öldü mü dersin diye sordu çavuş. Kesinlikle, salvayı suratın tam ortasına yedi diye yanıtladı asker. Birden ne kadar iyi nişancı olduğunu göstermiş olmaktan memnun. Tam o anda bir başka asker siniri bağırdı. Çavuş şuraya bakın. Işıldan aydınlattığı sahanın üstünde köylerin oluşturduğu bir grup dikilmiş duruyordu. 10 kişiden fazlaydılar. İlerlemeyin diye gürledi çavuş. Bir adım daha atarsanız hepinizi indiririm. Karşıdaki binanın pencereden de silah sesiyle uyanmış birçok insan camdan ardından korku içine bakıyordu. Bunun üzerine çavuş bağırdı. İçinizden 4 kişi cesedi almaya gelsin. Birbirini göremedikleri ve sayamadıkları için 6 kör ileri çıktı. 4 kişi dedim diye bağırdı çavuş. İsterip bir sesle. Körler gebeden yokladılar, ikisi arkada kaldı. Ötekiler ilk boyunca inerlemeye başladı. 12. ayrım sayfa 74. Bölüm 6. Bunanarda bir kürek yedeber, yani toprağa kazacak bir alet olup olmadığına bakmak gerek, dedi doktor. Sabahtı. Cesedi zorlukla bahçeye taşıyıp yere çöplerin ve ağaçlardan düşen yaprakların ortasına koymuşlardı. Şimdi gömmeleri gerekiyordu. Ölünün ne durumda olduğunu yalnızca doktorun karısı biliyordu. Salva halinde ateşin dağıttığı bir yüz ve kafatası, boynunda ve göğsünde 3 kurşun deliği. Binanın içinde mezar kazacak hiçbir alet bulunmadığını da biliyordu. Onlara aydınlanan bölgenin her yerini dolaşmış, bula bula bir demir çubuk bulmuştu. Hiç çoktan iyiydi ama yeterli değildi. Ve hastalığı bulaştırmalarında kuşkulanılanlara ayrılmış binanın, bahçe yönünden bakıldığında daha aşağıda kalan uzun koridoru boyunca sıralanmış kapalı pencerelerde, kendi sıralarına ötekilere. Kör oldum demek zorunda kalacakları o kaçınılmaz anı bekleyen insanların dehşet içindeki yüzlerini fark etmişti. Başlarına geleni gizlemeye kalkacak olsalar hatalı bir hareket, bir gölgeyi arayan bir baş hareketti. Gözleri gören bir insanın normal olarak takılmayacağı bir şeye takılıp sendelemeleri onları ele verecekti. Bütün bunları doktor da biliyordu. Biraz önce söylediği Jimmy'nin. Karısıyla sözleştikleri gibi ötekileri kaldırmaktan başka bir amacı yoktu. Buna karşılık karısı. Askerlerden bize bir kürek atmadan istesek nasıl olur diyecek, o da ona. İyi fikir, bir deneyelim diyecek ve herkes bunun iyi bir fikir olduğunu onaylayacaktı. Kürek ya da bel konusunda bir şey söylemeyen, yalnızca koyu renk gözlüklü genç kızdı. O anda onun ağzından yakınmalardan başka bir şey çıkmıyor, gözlerinden de yaşlar boşanıyordu. Benim suçum bu diye ağlıyordu. Doğrusu da buydu. Kimse bunu yaslayamazdı. Ama doğru olan ve genç kızın yüreğine belki de biraz su serpecek bir şey daha vardı ki o da şuydu. Yapacağımız her hareketten önce ciddi olarak düşünmeye başlasak, vereceği sonuçları önceden kestirmeye çalışsak, önce kesin sonuçları, sonra olası sonuçları, sonra rastlantısal sonuçları, daha sonra da ortaya çıkması düşünülebilecek sonuçları düşünmeye kalksak, aklımıza bir şey geldiğinde bulunduğumuz yere çakılır, hangi yöne olursa olsun bir adım bile atmazdık. Sözlerimizin, hareketlerimizin iyi ve kötü sonuçları kuşkusuz ileride yaşayacağımız binlere, hatta bizim bu sonuçları doğrulamak, kendimizi kutlamak ya da başkalarından özür dilemek için artık bu dünyada bulunmayacağımız günlere göreceli olarak güzgün ve dengeli biçimde dağılır. Zaten kimi insanlarda bu durumun ölümsüzlük denen ve çok söz edilen şeyin ta kendisi olduğunu ileri sürer. İyi güzel de bu adam öldü, bizim de onu gömmemiz gerekiyor. Doktor ve karısı böylece bu konuyu sorumlularla görüşmeye karar verdi. Bir sürü avutulamaya koyu renk gözlük bir genç kız da onlara eşlik edeceğini söyledi.
Kapının eşiğinden henüz belirmişlerdi ki bir asker onlara vardı. Olduğunuz yerde kalın ve bu kesin sözlü uyarıya uyulmayacağından korkmuş olacak ki ayrıca havaya ateş etti. Korkup girişin gölgede kalan korunaklı yerine açık duran kapının kalın, ahşap kanatlarının adıraça girdiler. Sonra doktorun karısı tek başına ilerledi, bulunduğu yerden askerin hareketlerini izleyebilir, gerektiğinde kendini birden geriye atabilirdi. Ölüyü görmek için elimizde hiçbir alet yok dedi, bize bir kürek gerek. Ana giriş kapısında, kör adamın düştüğü yerin karşı yönünde bir maşk asker belirdi. Bir çavuştu bu ama önceki çavuş değil. Ne istiyorsunuz diye bağırdı. Bize bir kürek ya da bir bel gerek. Ne kürek var ne de bel. Defolup gidin. Cesedi gömmemiz gerekiyor. Gömmeyin, bırakın orada çürüsün. Çürümeyi bırakırsak taşıdığı mikroplar havaya bulaşır. Budaşsın, böylelikle size de büyük bir iyilikte bulunmuş olur. Hava durduğu yerde durmaz ki. Bazen burada olur, bazen de sizin tarafta. İleri sürülen Sam'ın kesinliği askeri düşünmeye zorladı. Kör olan ve hemen kara ordusuna görevli asker hastalığının toplandığı yere kaldırılan öteki çavuşu yerine buraya gönderilmişti. Hava ordusu ile genizcilerin de kendilerine ait toplama yerleri bulunduğunu söylemeye gerek yok. Ya var ki bu yerler kara ordusuna ayrılan yerlerden daha küçük ve önemsizdi. Çünkü bu iki ordunun askerleri sayıca daha azdı. Kadın haklı dedi çavuş. Bu gibi durumlarda gerekli tüm önlemlerin alındığından hiçbir zaman emin olunamaz. Gaz maskesi takmış iki asker kan birikintisinin izine önlem olarak bol miktarda ama yok dökmüştü. Çıkan sonbaharla çavuşun gözlerini yaşartıyor, ağzındaki ve burnundaki mukozaların karıncalanmasına yol açıyordu. Çavuş sonunda, gidip bir bakacağım dedi. Yiyeceğim ise yok dedi. Durumdan yararlanıp onu göreve çağıran doktorun karısı. Yiyecekten henüz gelmedi. Yalnızca bizim koğuşta 50 kişiden fazla var. Açız, gönderdiğiniz yiyecekler yetmiyor. Yiyecek sağlamak konusunu Ordur'un görevi değil. Öyle de olsa birilerinin bu konuyla ilgilenmesi gerek. Hükümet bizi doyuracağına söz verdi. İçeri dönün. O kapının yanında kimseyi görmek istemiyorum. Kürek diye bağırdı son bir kez doktorun karısı ama çavuş çoktan uzaklaşmıştı. Yatakhanedeki hoparlörden konuşma sesi duyulduğunda vakit öğleye yaklaşıyordu. Dikkat dikkat, içeridekiler yemeğin geldiğini düşünerek sevindi. Ama değildi. Kürekten söz ediliyordu. Gelip alın ama grup halinde değil. Bir kişi gelsin. Ben gidiyorum. Biraz önce askerlerle ben konuştum, dedi doktorun karısı. Sahana çıkar çıkmaz küreği fark etti. Aletin bulunduğu yerin uzaklığına, merdivenlerden çok giriş kapısına yakın durduğuna bakılacak olursa dışarıdan içeri atılmış olması gerekiyordu. Kör olduğumu unutmamam gerekiyor diye düşündü doktorun karısı. Nerede diye sordu. Merdivene in, seni yönlendireceğim diye yanıt verdi çavuş. Çok güzel. Şimdi aynı yönde ilerle. Öyle öyle. Dur. Biraz sağa dön. Hayır. Sola. Daha az. Daha az. Şimdi dost doğru. Zikzak çizmezsen tam üstüne gideceksin. Elma dersem sağ, armut dersem sola. Elma elma. Allah kahretsin. Zikzak çizme dedim sana. Elma elma. Yine sapıtıyorsun. Armut. Hep armut. Tamam. Şimdi bir yarım daire çiz. Seni yeniden yönlendireceğim. Bostan beygirinin dolabın çevresinde döndüğü gibi dönüp durmanı, sonunda paldır küldür kapının yanında yuvarlanmanı istemiyorum. O kadar kaygılanma diye düşündü kadın. Buradan kapıya kadar dümdüz gideceğim. Sonuçta kör olduğundan kuşkulansam bile umurumda değil. Nasıl olsa gelip beni almaya kalkamazsın. Kazmayı çalışmaya giden bir toprak işçisi gibi omzuna koydu ve kapıya kadar sağa sola tek adım bile atmadan yürüdü. Çavuş, gördünüz mü şunu diye bağırdı askerlerden biri. Kör değilmiş gibi yürüyor adeta. Köyler yollarını bulmayı çabuk öğrenirler diye fetva verdi çavuş, kendinden emin bir ses tonuyla. Çukur açmak çok zor oldu. Toprak sert ve basıktı, yüzeyin hemen altında da kökler vardı. Taksi şoförü, 2 polis memuru ve 1. kör sırayla kazdılar. Ölüm karşısında hınçların şiddetini ve zevrini yitirmesi beklenir,
Buna karşın nasırlaşmış kinlerin hiç eskimedi ve bunun kanıtlarına edebiyatta ve yaşamda bol bol rastlandı ileri sürülür ki bu da doğrudur. Ama bu durumda doğrusunu söylemek gerekirse aslında hınç söz konusu olmadığı gibi nasırlaşmış kin hiç söz konusu değildi. Çünkü bir arabanın çalınmasının o arabayı çalmış olan ölü karşısında ne ağırlığı olabilir ki? Özellikle de o ölü acınacak bir durumdaysa. Çünkü o yüzde ne burun ya ağız kaldığını görebilmek için insanın gözünün ile de görmesi gerekmez. Üç karıştan daha derine inemediler. Ölü iri yeri olsaydı göbeği dışarıda kalırdı. Ne var ki hırsız cıdızdı. Gerçek bir kemik çuvalıydı. Özellikle de son günlerde tuttukları oruçtan sonra çukur onun gibi 2 kişiyi bir alırdı. Dua edilmedi. Başına bir haç dikebilirdik dedi, yüreği pişmanlık dolu koyu renk gözlüklü genç kız ama orada bulunanların hiçbiri rahmetlinin yaşarken Tanrı ve Gin'le arasında nasıl olduğunu bilmiyordu. En iyisi susmaktı. Ölünün başına başka hiçbir tören yapılmadı. Ayrıca bir haç yapmak sanıldığı kadar kolay değildi. Oradaki bütün köylerin nereye adım atacaklarını bir de bilemedikleri düşünülürse kim bilir ne kadar zaman alırdı. Yatakhaneye geri döndüler. Daha çok girilip çıkılan yerlerde mahçet duvarının yanı gibi açık havada olmaması koşuluyla insan yolunu şaşırmaz, kolunu öne uzatsa, parmaklarını böceklerin antenleri gibi kımıldatsa her şeyi becerebilir. Hatta daha da yetenekli köylerin alnıyla görmek denen şeyi bile başarabileceklerini ileri sürebilir. Doktorun karısının örneğin bu Allah'ın belası salonlarda, kıyı bucakta, koridorlarda hareket edip yönünü bulabilmesi, tam yerinde köşeyi yönüvermesi, kapının önünde durup hiç duraksamadan açması, yatağına gitmek için öteki yatakları saymaması ne müthiş bir şey. Şimdi kocasının yatağında oturuyor. Her zaman yaptığı gibi onunla alçak sesle gevezelik ediyor. İkisinin de iyi yetişmiş insanlar olduğu görülüyor. Her zaman birbirine söyleyecek bir şeyleri var. Birinci kör yine karısının oluşturduğu öteki çift gibi değil onlar. Buluşmalarının heyecanı geçtikten sonra birbirleriyle doğru dürüst konuşmadılar bile. İçinde bulundukları acı aşklarına ağır bastılar halde zamanda alışırlar. Şerha çocuğa gelince sürekli acıktın demekten usanmıyor. Oysa koyu renk gözlüklü genç kız kendi lokmasını neredeyse ağzından çıkarıp ona veriyor. Birkaç saatten beri çocuk annem isterim diye tutturmuyor ama karnını doyurur doyurmaz bedeni basit fakat buyurucu gerektiğin yaşamını sürdürme gereğinin ağırlığından kurtulduğunu duyumsar duyumsamaz annesinin yeniden aklına geleceğine kuşku yok. Şafak vakti olup bitenler ya da bilemediğimiz nedenler yüzünden sabah verilen yiyecek kasaları getirilmedi. Şimdi vakit öğleye yaklaşıyor. Doktorun karısının gizlice baktığı kol saati neredeyse biri gösteriyor ve mide salgılarının sabırsızlanması yüzünden bu koğuşta olduğu gibi öteki koğuşta da bazı körlerin yiyeceğin gelmesini girişe beklemeye gitmesine kimse şaşırmamalı. Bunun haklı 2 nedeni var. Bazı körlerin ileri sürdüğü ilk neden, böylelikle zaman kazanmak, açıklanmayan öteki neden de herkesin bildiği gibi önce gidenin daha iyi beslendiği. Açılırken dış kapının çıkarttığı gücürtüyü ve o kutsal kasaları getiren askerlerin ayak seslerini kollayan körler en azından 10 kasa yiyecek gireceğini biliyorlar. Sol binada toplanan kuşkulular kendi hesaplarına birdenbire kör olmaktan korktukları için dışarı çıkıp ötekilerin yanına yaklaşmaya yanaşmadılar ama içlerinden bazıları kendi sıralarının gelmesi için sabırsızlandığından kapının eşiğinde bekliyor. Zaman geçti. Beklemekten yorulan körler yere oturmuşlardı. Daha sonra içlerinden 2-3 kişi yatakhaneye geri döndü. Biraz sonra giriş kapısının herkesin aşina olduğu gıcırtısı duyuldu. Heyecanlanan körler içişip kakışarak dışarıdan gelen seslere göre kapının bulunduğunu düşündükleri yere yöneldiler ama birden kendilerini tanımlamaya da açıklamaya da fırsat bulamadıkları kısa bir süre içinde belirsiz bir kaygıya kapılıp durdular ve yemeği getiren askerlerle onlara eşlik eden silahlı eşlikçilerin ayak sesleri duyulmaya başlandığında sırada düzensiz biçimde geri çekildiler. Gece meydana gelen söyleşik olaylar yüzünden olacak. Kasaları getiren askerler daha önce yaptıkları gibi bunları iyi kötü
binanın iki kanadına açılan kapıların yanına değin girişe bırakmaya karar vermiş ve ne haliniz varsa görün dercesine davranıyorlardı. İçerideki tipler başlarının çaresine baksınlar diyorlardı. Dışarıdaki şiddetli ışın gözlerini kamaştırmasının ardından kendine birdenbire girişin loşunda bulmaları yüzünden orada bekleyen körleri ilk bakışta göremediler. Ama hemen ardından varlıklarını fark ettiler. Ellerindeki kasaları gevşek çığlıklar atarak yere atıp kapıya doğru çılgın gibi koştular. Eşlikçi olarak gelen ve sahanlıkta bekleyen askerlerden ikisi bu tehlike karşısında örnek oluşturacak bir tepkide bulundu. Nasıl ve neden olduğunu Tanrı bilir. İçlerine uyanan o masum ve haklı korkuyu bastırıp kapının eşine kadar ilerleyerek şarjörlerini içeri boşalttılar. Körler birbiri üstüne yıkılmaya başladı. Bu arada yere düşerken bile bedenlerine kurşun yemeği sürdürüyorlardı ki bu cephane israfından başka bir şey değildi. Her şey inanılmayacak bir yavaşlık içinde olup bitti. Yere yıkılan bir beden, ardından bir beden daha, kimi zaman sinemada ya da televizyonda görüldüğü gibi yıkılmalarının sonu gelmeyecekmiş gibi geliyordu insana. Oraya zamanında gidip askerlerden birine attığı kurşunların nedenini açıklarken dinleseydik, nefs-i müdafaa durumunda ateş ettiğine Weidheiser'e yemin ederken yakalardık onu. Ayrıca bir insanlık görevini silahsız olarak yerine getirirken birden kendilerinden sayıca üstün bir kör grubu tarafından saldırıya uğrayan arkadaşlarını korumak için ateş ettiklerini de söylerlerdi kuşkusuz. Çılgın bir itiş kakış içinde Gemir Kapı'ya kadar geri çekildiler. Bu arada nöbetteki öteki askerler, hayatta kalan körler ölç almak için saldırıya geçmeye hazırlanıyorlarmış gibi onları korumak için kapının parmakları arasından titrek elleriyle silahlarını doğrultmuşlardı. Ateş eden askerlerden korkuda beti benze atmış biri, "Öldülerse bile oraya bir daha adımımı atma" diyordu. Gerçekten de oraya bir daha adım atmadı. Aynı gün akşama doğru o da körler arasında bir kör olmuştu ama onu asker oluşu kurtardı. Yoksa orada sivil körler yani silahıyla geberttiği körlerin arkadaşları arasına kalacaktı. Bu durumda ona ne yaparlardı Tanrı bilir. Çavuş, en iyisi bunları açlıktan gebermeye bırakmak dedi. Hayvan ölürse zehir dördür. Aynı şeyi söylemiş ve düşünmüş olan askerlerin azımsanmayacak sayıda olduğunu biliyoruz. Ya mutlu ki içine hala birazcık insanlık kalmış biri. Bundan böyle kasaları yarı yola kadar götürüp bırakalım. Körler de oraya kadar gelip alsınlar. Böylelikle onları göz altına tutmuş oluruz ve en küçük kuşkulu davranışta ateş açarız dedi. Çavuş komanda yerine yöneldi, mikrofonu açtı ve sözcükleri elinden geldiğince düzgün kullanmaya, kurduğu cümleleri daha önce bu gibi durumlarda duyduğu cümlelere benzetmeye çalışarak. Ordu, baş kaldırı saydı ve ivedi bir risk yaratacağından kuşkulandığı bir hareketi silahla bastırmak zorunda kaldığı için çok üzgündür ve bu davranışından dolayı ya da doğrudan sorumlu değildir. Bugünden başlayarak da entane edilen kişileri binanın dışına çıkarak yiyeceklerini kendilerinin girip almaları da gerektiğini herkese duyurur. Düzeni bozacak her türlü girişimde de dün akşamki durumla karşı karşıya kalacakları konusunda herkesi uyarır. Biraz ara verdi. Konuşmasını nasıl bitireceğini bilemediğinden söyleyecek bir şey bulamıyordu. Oysa söylenebilecek daha başka şeyler vardır kuşkusuz. "Bu bizim hatamız değil, bu bizim hatamız değil" diye yenilemekte yetindi. 13. ayrım sayfa 80. Binanın içinde girişin küçük mekanında kulakları sağır eden bir sesle patlayan siyahlar dehşet yaratmıştı. İlk anlarda herkes askerleri yatakhanelere dalıp karşılarına çıkan herkesin üstüne salva halinde ateş edeceğini, hükümetin karar değiştirdiğini, köyleri kitle halinde öldürmeyi benimsediğini sandı. Kimileri yatakların altına saklandı, kimileri de çok korktuğundan olduğu yerde taş kesildi. İçlerinden bazıları da salda tam olarak yerinde olmamanın zaten sadıksız anlamına geldiğini, sonunda kaçınılmaz olarak öleceklerse bunun en kısa sürede gerçekleşmesine daha iyi olacağını düşündü. İlk tepki verenler hastalık mikrobunu taşıyanlar oldu.
Silahlar patladığında kaçışmaya başlamışlardı. Ardından gelen sessizlik geriye dönme cesareti verdi onlara ve girişe açılan kapıya yeniden yaklaştılar. Üst üste yığılmış bedenleri, karotaş döşeli zeminin üstünde kanın canlıymış gibi ağır ağır kıvrılarak yayıldığında ve yanda duran yiyecek kasalarını gördüler. Açlık onları dışarı, göz diktikleri yiyeceklere doğru itti. Oysa o yiyecekler kırlar için getirilmişti ve biraz sonra yönetmeliğe uygun olarak alıp götürmeye geleceklerdi. Ama yönetmenin canı cehenneme. Kimse bizi görmüyor. Eldeki bir, gelecek olan ikiden her zaman daha iyidir. Her zamanı ve her yerin yaşlı kişileri bunu böyle demiş, aslında hiç de akılsız değillermiş. Bununla birlikte açlık ancak 3 adım ilerletebildi onları. Araya akıl girdi ve o cansız bedenlerdi. Özellikle de o kanda. Sakınmasını bilmeyenleri tehlikenin beklediği konusunda uyardı. Göllerin girik dişik olmuş etlerinden daha şimdiden Tanrı bilir hangi buğla, hangi kaza, hangi zehirli miyasmalar yükseliyordu. Onlar öldü, bize hiçbir şey yapamazlar dedi. Kendine ve çevresindekilere güven vermek isteyen biri. Ama bunu söylediğine pişman oldu. Körlerin öyle oldukları, artık kıpırdayamayacakları doğruydu. Ama bu beyaz gördüğün aslında ruhla ilgili bir hastalık olmadığını nereden bileceğiz? Öyleyse, yani bu varsayım doğruysa, bu körlerin ruhları şu anda şimdiye kadar olmadığı kadar özgürdü. Çünkü bedenlerinden ayrılmışlardı. Dolayısıyla istediklerini yapmakta da çok daha özgürdüler. Özellikle de kötülük yapmakta, ki en kolay yapılan şeyin kötülük olduğunu herkes bilir. Ne var ki sera serpe duran yiyecek kasaları kaçınılmaz olarak gözlerine alıyordu. Çünkü midenin kanıtları o kadar güçlüdür ki başka hiçbir şey dikkate almaz. Kasaların birinden beyaz bir sıvı süzüyor ve kan birikintisine yaklaşıyordu. Bunun süt olduğuna hiç kuşku yoktu. Renk yanıltmaz. Hastalık mikrobu taşıyanlarda en cesaretli ya da en yazgıç olan bu iki niteliği birbirinden ayırmak her zaman kolay değildir. 2 kişi ilerledi. Ellerini aç gözlülükle ilk kasaya atacaklardı ki öteki binaya açılan kapının eşiğinde bir sürü kör belirdi. İnsan imgelemi öylesine güçlüdür ki özellikle bu gibi orsuz koşullarda gücünün doruğuna erişmiş gibi görünür. Yiyecek keşine çıkmış 2 mikrop taşıyıcı üzerinde bu durum yerde yatan ödü körler. Tabii ki eskisi kadar kör fakat çok daha tehlikeli. Çünkü öç alma duygularıyla donanmış olarak ayağa kalkmışlar izlenimi bıraktı. Dikkatle ve sessizce kendi binalarının girişine doğru geri çekildiler. Belki de körler işe acıma ve saygı duygularının gereğine uyarak öncelikle kendi ölüleriyle meşgul olmakla başına ya da hiç olmazsa gözlerine kaçan bir kasayı, küçük de olsa, orada bırakırlardı. Aslında mikrop taşıyanlar çok fazla sayıda değillerdi. Bu yüzden belki de en iyi çözüm onlara. Ne olur acıyın bize, hiç olmazsa küçük bir yiyecek kasası bırakır. Çünkü bugün olup bitenlerden sonra artık belki de yiyecek getirmeyecekler demek olacaktı. Köyler köyleri yaptığı gibi ellerini çevreyi kollayarak, sendeleyerek, ayaklarını sürerek ilerliyorlardı. Bununla birlikte yapılması gereken işlere aralarında önceden iş bölümü yapmış gibi büyük bir beceriyle paylaştırmayı başardılar. İçlerinden bazıları yapışkan kan birikintisi ile yayılan sütlerin üstünde patinaj yaparak cesetleri hemen kaldırıp mahçeye doğru taşımaya başladı. Başkaları da kasalarla ilgilendi. Askerlerin bıraktığı 8 kasayı birbiri ardından sırasıyla taşıdılar. Köylerin arasında bir kadın vardı ki her an her yerdeymiş izlenimini bırakıyordu. Kasaların sızlanmasına yardım ediyor. Erkekleri yönetirmiş gibi davranıyordu. Bunu kör bir kadının başarmasına olanak yoktu. Ayrıca birçok kez rastlantıyla ya da bilerek başını mikrop taşıyanların bulunduğu binaya doğru çevirdi. Sanki onları görüyor ya da varlıklarını duyumsuyordu. Kısa sürede giriş boşaltıldı. Geriye büyük kan lekesiyle onun yanında daha küçük büyük lekeye dokunan bir lekeden yere dökülen süt. Başka bir şey kalmadı. Bunların dışında birbiriyle kişisel ayak izleri, kırmızı ya da yalnızca ıslak izler görülüyordu. Mikrop taşıyanlar yazgılarına boyun eğerek kapıyı kapatıp bir yerde kırıntı aramaya başladılar. O kadar yıldılar ki ve bu ne büyük bir umutsuzluk içinde olduklarını gösteriyordu. İçlerinden biri, gerçekten kör olacaksak
Yazgımız buysa daha şimdiden onların yanına gitsek iyi olurdu. Orada hiç olmazsa yiyecek bir şeyler bulurduk dedi. Askerler belki bizim de payımızı getirir dedi içlerinden biri. Siz askerliğinizi yaptınız mı diye sordu bir başkası. Hayır, ben de öyle düşünmüştüm. Ölüler 1. ve 2. yatakhanelere ait olduğundan bu 2 yatakhaneyi işgal edenler önce yiyeceklerini yiyip ölülerini sonra mı gömeceklerine ya da bunun tersini mi yapacaklarına karar vermek için toplandılar. Kimlerin öldüğünü kimse merak etmiyormuş gibi görünüyordu. İçlerinden 5'e öteki yatakhaneden de birbirlerini daha önceden tanıyorlar mıydı, tanışma isteği duyup birbirine açılmışlar mıydı bilemiyoruz. Doktorun karısı bu 5 körün geldiklerini anımsamıyordu. Buna karşın öteki 4 körü tanıyordu. Yani onlarla aynı çatı altında yatmışlardı. Ama içlerinden biri hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ayrıca daha fazlasını nasıl bilebilirdi ki? Kendine saygısı olan bir erkek karşısına ilk çıkan kişiye özel yaşamını anlatmazdı. Örneğin bu hastalığa bir otel odasında koyu renk gözlük takan bir genç kızla sevişirken yakalandığını söylemezdi. Genç kız da, eğer bu bizim tanıdığımız genç kızsa, kendisinin her şeyi bembeyaz görmesine neden olan erkeği şimdiye kadar hep yanında olduğunu, hala da çok yakınında bulunduğunu aklının ucuna bile getirmezdi. Taksi şoförü de 2 polis memuru da ölenler arasındaydı. Sağlam 3 kişi. Kendi gereksinimlerini rahatlıkla karşılayabilecek ve meslekleri farklı biçimde de olsa başkalarıyla ilgilenmek olan 3 insan. Ne var ki bu 3 insan şimdi yaşamlarının en olgun çağında acımasızca öldürülmüştü ve birilerinin kendine son görevlerini yapmadan bekliyorlardı. Hayatta kalanların yemeklerini yiyip bitirmesini beklemek zorundalar. Bu durum insanların alışık bencilliğinden değil, birinin onlara büyük bir iyi niyette 9 ölü bu kadar sert bir toprağa hem de halet olarak tek bir ber ile gömmenin en azından akşam yemeğine kadar süreceğini anımsatmış olmasından kaynaklanıyor. Ve bu işi yapacak iyi niyetli kimselerin ter dökerken ötekilerin tıkınması kabul edilebilir bir düşünce olmayacağında ölülerle uğraşmayı daha sonraya bırakmaya karar verdiler. Yiyecekler kişi başına porsiyon olarak getiriliyordu. Dolayısıyla dağıtımı kolaydı. İşte senin payın, işte bu da seninki ve bu dağıtım yiyecek kalmayıncaya kadar sürüyordu. Ne var ki durum hakkında bilgisi olmayan bazı körlerin ısrarlı sabırsızlıkları, normal koşullarda kolaylıkla yapılabilecek dağıtım işlemini zorlaştırdı. Aslında dinginlikle ve tarafsızlıkla düşünülecek olursa, bazı aşırı davranışların ortaya çıkmasını da normal karşılamak gerekir. Bunun için örneğin getirilen yiyeceğin herkese yetip gitmeyeceğini başlangıçta bilinememesini düşünmek yeterli olur. Körleri ve yiyecekleri görmeden bunları sayıp dağıtmanın da çok zor olduğunu kuşkusuz herkes anlayacaktır. Bunun dışında 2. yatakhanede kalanlardan birkaçı kendinin olduklarında daha çok göstermeye yeltenmek gibi kınanmanın da ötesinde bir ayıplamayı hak edecek bir davranışta bulundu. Doktorun karısı her zaman olduğu gibi bu durumun da üstesinden gelmeyi başardı. Tartışmalara yol açarak durumu daha da kötüleşecek uzun bir konuşma yerine zamanında ve yerinde söylenmiş birkaç sözle durum yatıştırıldı. Bu arada kötü niyetliler ve görgüsüzler bir yerine 2 pay almaya yalnızca kalkışmaktan kalmayıp bunu elde ettiler. Doktorun karısı bu kınanacak davranışın farkına vardı ama onları ele vermekte tedbirli davranmış olmayacağını düşündü. Kör olmadığının anlaşılmasının yığın açacağı sonuçları aklına bile getirmek istemiyordu. En azından herkesin hizmetçisi birkaçının da kölesi olurdu. Başlangıçta ileri sürülen her yatakhaneden bir sorunlu seçilmesi düşüncesi belki de bu tür sorunların hatta daha ciddi sorunların sonuca varılması için bir çözüm olabilirdi. Yeter ki söz edilen sorunlu işini hiç kimsenin hiçbir zaman en küçük bir kuşku bile duymayacağı biçimde yürüsün ve herkesce böyle bir insan olduğu tanınsın. Bunu başaramazsak diye düşündü, sonunda birbirimizin boğazını sıkmaya başlayacağız. Bu kılçıklı konuyu kocasına açmaya karar verdi. Bir yandan da yemek paylarını dağıtmayı sürdürdü. Kimileri gevşeklikten, kimine de nazik bir mideye sahip olduklarından yemek yendikten sonra vezar kasma işine girişmeye kimse yanaşmadı.
Doktor bu durumda rahatsız olarak. Çünkü bu onun için ötekidene sahip olmadığı bir meslek sorunuydu. Haydi gelin şu zavalları gömerim dediğinde ortaya hiç gönülü çıkmadı. Yataklarına uzanmış yetankörlerin aklındaki tek şey kısa sürecek sindirim döneminin rahatça geçirmekte. Bazıları hemen uykuya daldı. Aslında geçirdikleri korku ve sarsıntılardan sonra iyice beslenen bedenlerinin kendini sindirim kimyasını gevşekine bırakmış olması hiç de şaşılacak bir durum değildi. Daha sonra güneşin batışına doğru gün ışığının azalması nedeniyle tamamlanmalarının parlaklığı artmış gibi görünen ama yine de pek bir işe yaramayan ışığı biraz daha belirgin hale geldiğinde doktor, karısıyla birlikte kendi koğuşundan 2 kişi, en azından durumu değerlendirip yapılacak işi görmek ve katılaşmış cesetleri ayırmak gerek diyerek bahçeye kadar gitmeye razı edebildi. Çünkü her 2 koğuşun ölülerini ayrı ayrı gömmesi kararlaştırılmıştı. Köylerin avantajı ışık yanılsaması denilebilecek şeyden yararlanmalıydı. Aslında zamanı gündüz ya da gece, sabah ya da akşamın alacakaranlığı olmasının, şafak vaktinin sessizliği ya da öğle saatinin gürültülü patırtısı içine bulunmalarının köyler için fazla bir önemi yoktu. Onlar her zaman sizin işine parlayan güneşin verdiği ışık gibi görkemli bir beyazlık içinde yüzüyorlardı. Kırlık onlar için sıradan karanlıklar içinde değil, görkemli bir ışık içinde yaşamaktı. Doktor cesetleri ayıracaklarını söyleyerek hata yaptığında ona yardım etmeyi kabul eden ilk kör, ödeleri birbirinden nasıl ayırt edeceklerinin kendisine açıklanmasını istedi. Bu bir kör için mantıklı bir soruydu ve doktoru sıkıntıda bıraktı. Bu kez ona yardım etmek, kendime ele vermek olur diye düşündü doktorun karısı. Doktor bu kötü durumdan kendi kendine gülümseyip hatasını itiraf ederek incelikle kurtuldu. Gören gözlerimiz olmasına o kadar alışıyoruz ki dedi. Bu işe yaramadıkları halde onları hala kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Aslında ona da bizden 4 kişi olduğunu biliyoruz. Taksi şoförü, 2 polis ve bizim olan 1 kişi daha. Dolayısıyla yapacağımız şey aralarından rastgele 4 ceset seçip gömmek olacak. Böylelikle görevimizi yerine getirmiş olacağız. İlk kör bu öneriyi kabul etti. Arkadaşı da öyle yaptı ve yeniden sırayla çalışarak mezar çukuru açmaya koyuldular. Bu yardımcılar kör olduklarından gömdükleri cesetlerin tamı tamına biraz önce duraksayarak sözüne ettikleri cesetler olduğunu hiçbir zaman bilemeyecekler. Tabii rastgele seçtiklerini düşündükleri bedenlerin aslında doktorun eliyle seçtiği cesetler olduğunu, onun elini de bir cesedi kolunda yuta bacağından tutup çeken karısını yönlendirdiğini, doktora ise işte şu ceset demekten başka bir şey kalmadığını söylemeye gerek yok. 2 cesedi gömmüşlerdi ki sonunda onlara yardım etmek için yatakhanede 3 kişi daha geldi. Dışarıda gece karanlığının hüküm sürdüğünü söyleselerdi, olasılıkla gelmezlerdi. İnsan kör de olsa gündüz gözüyle mezar kazmak ile o işi gün batımından sonra yapmak arasında psikolojik bakımda çok büyük bir fark olduğunu kabul etmemiz gerekir. Üstleri başları toprağa batmış durumda, kan ter içinde burunlarında kokuşmaya yeni başlamış cesetleri ekşimsi kokusuyla yatakhaneye geri döndükleri anda hoparlörden gelen ses zaten bildikleri eski talimatları yineleyip duruyordu. Olup bitenlerden hiçbir şekilde söz etmediler. Atılan silahlar, ölen insanlarda söz konusu edilmedi. İzin almadan binadan dışarı çıkmak ölüm anlamına gelecektir ya da içeridekiler cesetleri bahçe duvarının yanına hiçbir süre yapmadan gömeceklerdir gibi talimatlar şimdi yaşamın katı deneyimi de. Ki bu deneyim karşılaştığımız zorlukların mutlak egemeni ve efendisidir. Tam olarak anlamını buluyor. Bu arada günde 3 öğün yiyecek vaat ederseniz kabalıkla hafife alınmaya ya da katlanılması daha da zor olan acı alaya dönüşüyordu. Ses kesildiğinde binaya artık en uzak köşelerine kadar tanımaya başlamış olan doktor tek başına "Biz ölülerimizi gömdük" diye seslenmek için öteki yatakhanenin kapısına gitti. "Birkaçını gömdüyseniz geriye kalanları da gömebilirdiniz" diye yanıt verdi içeriden bir erkek sesi. Her yatakhanenin ölülerini kendi gömmesi kararlaştırılmıştı. Biz içlerinden 4'ünü aldık ve gömdük. "Tamam, geriye kalanlarla da yarın biz ilgileniriz" diye karşılık verdi bir başka erkek sesi.
Sonra başka bir ses tonuyla sordu. Başka yiyecek gelmedi mi? Hayır diye yanıt verdi doktor. Ama hoparlörden günde 3 öğün yemek vereceklerini söylediler. Sözün her durumda yerine getireceklerinden kuşkum yok. Öyleyse gelmiş olan yiyeceği eşit paylara ayırmak gerek, dedi bir kadın sesi. Bu bana iyi bir fikir gibi geliyor. İsterseniz bunu yarın konuşalım. Olur, dedi kadın. Doktor geri döneceği sırada ilk konuşan adamın sesi yeniden duyuldu. Burada kimin sözü geçecek bilmemiz gerekiyor. Birisinin yanıt vermesi için sözüne ara verdi. Ona karşılık veren biraz önceki kadın oldu. Ciddi olarak organize olmazsak burada açlık ve korku hüküm sürecek, ölülerimizi onlarla birlikte gömmeye gitmemiş olmamız zaten yeterince utanç verici. Madem ki bu kadar zekisiniz, çeneniz de bu kadar kuvvetli, neden gidip o işi siz yapmıyorsunuz? Tek başıma yapamam ama yardım etmeye hazırım. Tartışmanın anlamı yok, dedi ikinci erkek sesi. O işe yarın sabah ilgileniriz. Doktor iç geçirdi, birlikte yaşamak kolay olmayacaktı. Koğuşa gitmek üzere davrandığında tuvalete gitme gereğini şiddetle duydu. Bulunduğu yerden tuvaletleri bulması pek kolay olmayacaktı ama şansını denemeye karar verdi. İçlerinden birinin en azından yiyecek kasalarına konan temizlik kağıtlarından tuvaletlere götürmeyi akıl etmiş olmasını umut ediyordu. 2 kez yolunu şaşırdı, bunalmaya başlamıştı. Çünkü giderek daha çok sıkışıyordu. Neyse ki en çok zorlandığı anda pantolonunu indirip alaturka bir tuvalete çökmeye zaman bulabildi. Tuvaletten yükselen pis koku boğucuydu. Yumuşak bir şeyin üstüne yürümüştü sanki, geriyi tutturamamış ya da rahatlamadan önce geriyi hizalayamadığını aldırmamış olan bir körün bıraktığı pisliğin üzerine basmış olabilirdi. Nasıl bir yerde olduğunu düşünmeye çalıştı. Onun gözünde göremediği duvarlar ya da zemin olsun her şey beyaz, ışıklı, parlaktı. Bu yüzden de bulunduğu yerdeki ışın ve beyazın küçük koktuğu sonucunu çıkardı. Bu saçma bir düşünceydi elbette. Korku bizi gelirtecek diye düşündü. Sonra temizlenmek istedi ama kağıt yoktu. Arkasındaki duvarı eliyle yokladı. Oralarda bir yerde asılı tuvalet kağıdı, roloları ya da hiç olmazsa üzerine kağıtlar geçirmiş çiviler bulunması gerekiyordu. Hiçbir şey yoktu. Kendi umutsuz, hatta zavallı duyumsadı, bacaklarını açmış, pantolonunu pis yerlere değmemesi için eliyle tutuyordu ve yıkıyordu. Hiçbir şey göremeyen zavallı bir gördü. Dayanamayıp sessizce ağlamaya başladı. El yordamıyla birkaç adım attı, bu kez de karşısındaki duvara tosladı. Önce bir kolunu, sonra etekini uzattı ve sonunda kapıyı buldu. Tuvaleti aralayan ve tökezleyip duran bir başka kişinin ayak seslerini işitti. "Nerede bu kahrolasıya?" diye mırıldanıyordu duygusuz bir ses tonuyla. Aslında nerede olduğu umurunda değilmiş gibi. Orada başka bir insanın da bulunduğunun farkına varmadan doktorun 30 santim yanından geçip gitti ama bunun önemi yoktu. Ortaya uygunsuz bir durum çıkmadı. Aslında çıkabilirdi. Çünkü doktor pantolonunu inik durumdaydı. Neyse ki huzur kaçırıcı bir utanç duygusu içinde son anda pantolonunu yukarı çekebilmişti. Sonra yalnız kaldığında pantolonunu yeniden indirdi ama bunu hemen yapmadı. İç çamaşırını kirletmişti. Bunu biliyordu. O zamana kadar hiç olmadığı kadar kirlet duyumsuyordu kendini. Hayvanlaşmanın birçok aşaması var diye düşündü. İlk aşama bu herhalde. Öte yandan durumundan çok da yakınlaması gerekiyordu. Çünkü yanında onu temizlemekten yük sürmeyecek biri vardı. 14. ayrım sayfa 87. Körler yataktan yatmış, uykunun onlara acıyıp içinde yüzdükleri, derin üzüntüden kurtarmak üzere bir an önce gelmesini bekliyorlardı. Doktorun karısı, ötekiler bu acınacak durumu görebilirlermiş gibi, kocasının ona bildiğince temizlenmesine gizli gizli yardım etmişti. Koğuşa şimdi hastaların uykularında acı çektikleri bir hastane havası egemen olmuştu. Doktorun karısı ginginlik içinde yatağına oturmuş, yataklara, koyu silüetlere, bir kırın yüzündeki sabit solgunluğa, bir başkasının dış görürken kıpırdattığı koluna bakıyordu. Kendi kendine bir gün onar gibi kör olup olamayacağını, şimdiye kadar hangi açıklanamaz nedenlerle kör olmadığını soruyordu. Yorgun ellerini saçını düzeltmek için yüzüne götürdü ve yakında hepimiz leş gibi kokmaya başlayacağız diye düşündü.
Aynı anda çevresinde iç çekmeler, geğirmeler, bastırılmış hafif çığlıklar, sözcükleri andıran, sözcük olması gereken ama hafifçe yükselen çığlıklara, homurdanmalara, sonunda da hırıltılara dönüşürken anlamlarını yitiren sesler duydu. Yatakhanenin dibinden birinin protest eden, "Domuzlar, domuzdan başka bir şey değilsiniz," diyen ses eşitinde. Oysa bağırdığı yönde domuzlukla suçlanabilecek insanlar değil, yaşlı bir kör kadınla yaşlı bir kör erkek vardı yalnızca ve onlar hakkında bilebileceği tek şey de olasılıkla buydu. Bölüm 7. Boş çalışan mide çabuk uyanır. Körlerin birçoğu gözünü aynı anda açtı. Oysa sabah olmasına daha epeyce zaman vardı. Gözlerini açmalarının nedeni karınlarının acıkmış olması değil, daha çok yaygın bir deyişle biyolojik saatlerinin ritmini yitirmekte oluşuydu. Gün doğalı epeyce zaman olduğu sandılar ve kendi kendilerine "Amma da uyumuşum," dediler ama öyle olmadığını da hemen anladılar. Çünkü bazı arkadaşları horlamayı sürdürüyordu. Dolayısıyla da yanıldıkları ortadaydı. Oysa kitaplardan öğrendiğimiz, daha çok da deneyimlerimizden edindiğimiz bilgilere göre zevk için ya da sorunu olduğu için erken kalkan biri çevresindekilerin horul horul uyumasına öyle pek rahat katlanamaz. Hatta bizi ilgilendiren durumlarda daha da az katlanır. Çünkü uyuyan bir kör ile gözlerini açmış olması hiçbir işe yaramayan bir kör arasında çok büyük bir fark vardır. Bu anlatının betimlemeye çalıştığı felaketin olağanüstü boyutları yanında görünüşte gereksiz, psikolojik özentili bu ince gözlemlerin tek amacı sözü geçen köylerin neden bu kadar erken uyandıklarını açıklamaktır. Daha önce sözü edildiği gibi kimi midesinden gelen uyarı üzerinden uyandı, kimi de erken kalkan ve insanların toplu olarak bulunduğu kışla, koğuş gibi yerlerde kesinlikle kaçınılmaz olan ve katlanılması gereken gürültüleri çıkaran öteki köylerin sinirli sabırsızlığı yüzünden uykusundan koparıldı. Buna da kendini bilen iyi yetişmiş insanlar yok yalnızca. Kendini rahatsız eder, salya sümüklerden ve bağırsaklarındaki gazlardan çevresindekilerin önünde sabah sabah olu orta kurtulmakta sakınca görmeyen görgüsüzler de var. Ayrıca bu durum gün boyunca sürdüğünden yatakhanenin havası giderek ağırlaşıyor ve yapacak bir şey de yok. Dışarı açılan tek yer kapı, pencerelere girince her biri o kadar yüksek ki erişmeye olanak yok. Yatağın darlığı yüzünden kocasının yanında ona olduğunca sokularak yatan, bundan ayca zevk alan doktorun karısı saatine baktı. Gece boyunca böyle bir yerde uygun kaçmayacak şey yapmaktan, köylerden birinin "domuzlar" diye bağırdığı kişilerin durumuna düşmekten kaçınmışlardı. Saat 2:13 geçiyordu. Biraz daha dikkatle baktı ve saniye ibresinin hareket etmediğini fark etti. O lanet saati kurmayı unutmuştu. 3 günden bu yana bu basit görevi bile yerine getirmeye akıl edemediğime göre asıl lanetli olan benim, dedi kendi kendine. Kendini tutamayıp başına felaketlerin en büyüğü gelmiş gibi sarsılarak hıçkırmaya başladı. Doktor en çok korktuğu şeyin başına geldiğini, karısının da kör olduğunu sandı ve "Sen de mi kör oldun?" diye sorma densizliğini göstereceği sırada onun mırıldandığını işitti. "Hayır," dedi. "Düşündüğün gibi değil." Sonra başını örtünün altına saklayarak duyulmayacak kadar hafif bir sesle mırıldandı. "Şapşalın tekiyim ben. Saatimi kurmayı unuttum," dedi ve avutulamaz biçimde ağlamayı sürdürdü. Koyu renk gözlüklü genç kız karşı sıradaki yatağında doğruldu ve hıçkırıkların geldiği yere doğru ellerini öne uzatmış durumda yaklaştı. Bir yandan ilerliyor, öte yandan "Çok üzgünsünüz, bir derdiniz mi var?" diye soruyordu. Elleri sonunda yan yana uzanmış iki bedene dokundu. Utanma duygusu ellerini hemen geri çekmesini gerektiriyordu. Beyni ona bu buyduğu kuşkusuz vermişti ama elleri ona boyun eğmedi. Kabak kumaştan dokulmuş ılık örtünün üzerinde daha yumuşak bir dokunuşta gezindi. "Bir derdiniz mi var?" diye yeniden sordu genç kız ve bu kez geri çektiği elleri hoşlandığı bir şeyden vazgeçme duygusuyla kısır beyazlık içinde yitip gitti. Doktorun karısı hıçkırmayı sürdürerek yatakta kalkıp genç kıza sarıldı. "Bir şey değil, birdenbire kederlendim," dedi. "Siz ki bu kadar güçlüsünüz.
Siz cesaretinizi yitirecek olursanız bizler mahvolmuş sayılırız diye yakında genç kız. Doktorun şimdi biraz daha sakinleşmiş olan karısı genç kızın yüzüne bakarken gözündeki zar yangısı yenideyse bütünüyle geçmiş. Bunu ona söylememek ne kadar acı, buna ne kadar sevinirdi diye düşünüyordu. Evet, bu onu belki sevindirirdi ama boş bir sevinç olurdu. Onun kör oluşundan değil yalnızca. Orada herkesin de kör oluşu yüzünden görecek kimse olmadıktan sonra ışıl ışıl güzel gözler olması. Gözleri gerçekten güzeldi. Neye yarardı? Doktorun karısı, hepimizin safe anları olur ve ağlama yeteneğimizin olması bizim için şanstır. Gözyaşları bize çoğu kez huzura kavuşturur. Ağlayamadığımız bazı durumlarda ölecek gibi oluruz dedi. Bizim için huzur söz konusu değil diye yanıt verdi koyu renk gözlüklü genç kız. Kim bilebilir? Belki de bu körlük başka körlüklere benzemeyen bir körlüktür. Günün birinde geldiği gibi gider. O zaman ölenler için çok geç kalmış olur. Günün birinde hepimiz öleceğiz. Ama bizim öncelikle ölmemiz gerekmiyordu. Ben birini öldürdüm. Kendinizi suçlamayın. Koşullar yüzünden meydana geldi o ölüm. Bizler burada hem suçlu hem de masumuz. Başımızdaki askerler çok daha kötüsünü yaptı. Buna karşın onlar bir de özürleri en geçerlisi olan şey yani korkuya sığınabilir. O zavallı adamın benim oramı buramı sıkıştırmasının ya önemi vardı. Öyle davranmamış olsaydım şu anda hayatta olacaktı. Benim bedenim de şimdikinden farklı olmayacaktı. Bunu düşünmeyin artık. Dinlenin biraz, uyumaya çalışın. Ona yatağına kadar eşlik etti. Haydi yatın. Çok naziksiniz eli genç kız. Sonra sesini alçaltarak. Ne yapacağımı bilemiyorum. Adet göreceğim. Oysa yanında koruyacak hiçbir şey getirmedim. Üzülmeyin, bende var. Koyu renk gözlüklü genç kızın elleri tutabilmek için boşlukta onun ellerini arada, doktorun karısı onun ellerini yumuşak bir hareketle ellerinin içine aldı. Dinlenin siz, dinlenin. Genç kız gözlerini kapadı. 1 dakika kadar öyle kaldı. Birden yükselen bir ağız dalaşı duyulmasaydı belki de uyuyacaktı. Biri tuvalete gitmiş. Döndüğünde de yatağında başka birini bulmuştu. Bunda bir kötü niyet yoktu. Öteki adam da aynı amaçla yatağında kalkmış. Hatta yolda karşılaşmışlardı ama birbirlerine geri döndüğünüzde sakın yatağınızı şaşırmayın demek tabii ikisinin de hiç aklına gelmemişti. Doktorun karısı dikili yerden iki körün birbiriyle tartışmasını izliyordu. Ellerini kollarını sallamadıklarını hatta bedenlerini neredeyse hiç oynatmadıklarını gözledi. İçinde bulundukları durumda yalnızca sesin ve kulağın yararlı olduğunu kavramışlardı artık. Elleri kolları vardı elbette. İtişip kalkışabilir, kalk edebilir. Hatta birbirine yumruk sallayabilirlerdi ama yatağını şaşırmış olmak o kadarını gerektirmiyordu. Yaşamımız boyunca yaptığımız tüm hatalar keşke buna benzer hatalar olsaydı. İki adamın yapacağı şey karşılıklı anlaşmak mı yalnızca? Benim yatağım 2 numaralı yatak. Oysa sizinki 3 numara. Önce bu konuda kesin olarak anlaşalım. Kör olmasaydık bu yanlışlığı yapmazdık. Haklısınız. Başımıza ne geliyorsa körlük yüzünden geliyor. Doktorun karısı kocasına. Dünya burada bütünüyle içine kapanık bir bütün dedi. Bütünüyle içine kapanık denemezdi. Örneğin yiyecekler ortada yoktu ve herkesin karnı çıkmıştı. 2 koğuştan gelen insanlar girişte yerini almış, hoparlörden çağrı yapılmasını bekliyordu. Sinirli ve sabırsızdılar. Oldukları yerde 4 dönüyorlardı. Askerlerini yiyecek kasalarına söyledikleri gibi nuş kapı ile merdiven arasına bırakacaklarına, kentineninde o kasaları almak için parmaklıklara kadar gitmek zorunda kalacaklarını biliyorlardı ya bunun bir düzen, bir tuzak olmasından kuşkulanıyorlardı. Üzerimize ateş açmayacaklarını nereden bilebiliriz? Daha önce bunu yaptıklarına göre yeri daha yapabilirler. Onlara güvenemeyiz. Ben dışarı çıkmayacağım. Ben de. Kursağımıza bir şeyler girmesini istiyorsak içimizden birinin kasaları almaya gitmesi gerekiyor. Bir kurşunla mı? Yoksa açlıktan yavaş yavaş ölmek mi daha iyi bilemiyorum. Ben gideceğim. Ben de. Hep birlikte gitmemize gerek yok. Böyle yapmamız askerlerin hoşuna gitmeyecek. Belki de korkuya kapılacak, kaçmaya çalıştığımızı sanacaklar. Bacağında yara olan adamı belki de bu yüzden öldürmüşlerdir.
Öyle ya da böyle kesinlikle bir karar almamız gerekiyor. Tedbirli davranmak bir işe yaramaz. Gül olup bitenleri anımsayın. Ortada hiçbir neden yokken tam 9 kişi öldü. Askerler bizden korkuyor. Oysa ben onlardan korkuyorum. Onlar da bizim gibi kör olsa çok hoşuma giderdi. Kim onlar? Askerler. Bana kalırsa bizden önce onların kör olması gerekirdi. Nedenini kendine sormadan herkes bu düşüncede birleşti. Bu düşünce birinin doğru nedeni kimse söylemedi. Kimse çıkıp da o durumda biz ateş edemezlerdi demedi. Zaman geçiyor, saat ilerliyor. Hoparlör suskunluğunu sürdürüyordu. Ödülerinizi gömdünüz mü diye sordu birinci yatakhaneden bir kör, bir şey söylemiş olmak için. Henüz değil. Korkmaya başladılar. Her şey mikrop bulaştırıyorlar. Ne yapalım yani? Korkarlarsa korksunlar. Mikrop bulaştırırlarsa bulaştırsınlar. Bana kalırsa karnım doymadıkça küçük parmağımı bile oynatmam. Ne demişler? Önce yemek yenir, sonra tencere yıkanır. Töreler öyle değil. Söylediğin o özlü söz yanlış. Genellikle ölüler gömüldükten sonra yeniler içilir. Bana göre bunun tersi geçerli. Birkaç dakika sonra kırlardan biri. Düşünüyorum da dedi. Ne düşünüyorsun bakalım? Yiyecekleri nasıl paylaşacağımızı düşünüyorum. Daha önce yaptığımız gibi yaparız. Kaç kişi olduğumuzu biliyoruz. Tayınları sayarız. Herkes kendi payını alır. Bu işi yapmanın en basit ve en doğru yolu budur. Bunu yapmakta daha önce iyi sonuç vermedi. İçimizden bazıları kemer sıkmak zorunda kaldı. Öte yandan bazıları da çift porsiyona kondu. Paylaştırma iyi yapılmadı o zaman. Disiplin ve saygı olmazsa hiçbir zaman iyi yapılmayacak demektir. İçimizde birazcık da olsa gözleri gören biri olsaydı. Seninki de laf mı? O durumda o kişi en iyi beyi kendine ayırırdı. Birinin vaktiyle söylediği gibi köyler ülkesinde tek gözlüler baş olur. Bırak şimdi birini. Ama bu biri deminki biri değil. Burada şaşınar bile paçayı kotaramaz. Bana kalırsa en doğrusu gelen yiyeceği 2 yatakhane arasını eşit olarak paylaştırmaktır. Ondan sonra her yatakhane kendi payına düşenle başının çaresine bakar. Kim dedi bunu? Ben. Ben diyorsun ama kimsin sen? Ben. Hangi yatakhane dersin sen? 2. Ben de öyle düşünmüştüm. Şu açık gözü görüyor musunuz? Tabii siz sayıca daha az olduğunuzda böylesi sizin çıkarınız olacak. Miktar olarak bizden çok daha fazla yemiş olacaksınız. Biz de ağzına kadar dolu 1. yatakhane olarak geriye kalanla idare edeceğiz. Ben bunu böylesinin daha basit olacağını düşündüğüm için söylemiştim. Bir başkası da içimizden birinin gelen yiyecekleri bölüp paylaştırmasını istiyordu. Tabii bu kişinin en iyi yiyecekleri kendine ayırabileceğini, dürüst olmayabileceğini ya da paylaştırmayı beceremeyeceğini hiç düşünmedi. Allah kahretsin, başkalarının ne dediğini anlatmayı kessin artık. Atasözü de midemi bulandırıyor. Bana kalırsa yiyeceğinin tamamını yemekhaneye taşıyalım. Her koş kendi içinden 3 kişi seçsin, paylaştırmayı bu kişiler yapsın, 6 kişi olurlarsa aldatma ya da hile yapma irisine ortalığa kalkar. Peki, ötekiler biz yatakhanede şu kadar kişiyiz dediği zaman bunun doğru olduğunu nereden bileceğiz? Dürüst insanlar seçeceğiz. Bunu demin bir başkası da söylüyordu. Hayır, ben söylüyorum. Sayınmayın. Her şey bir yana, biz burada şu anda yalnızca bir sürü karnı aç insanız.